Merhabalar. Ben Melisa ve bu videoda bugün Roakutan tedavisinden ve sivilcelerimden nasıl kurtulduğumdan bahsedeceğim. Bir önceki yılbaşı makyajı videomda Roakutan kullandığımı söyleyince birkaç kişi sormuştu. Bununla alakalı video gelebilir mi diye, detaylarıyla işte yan etkileriyle alakalı olarak ben de tabii ki çekerim dedim. Siz yeter ki isteyin ya dedim. Tabii ki çekerim yani. Konuyla alakalı kendi tecrübelerimden bahsedeceğim. Bu hani mutlaka Roakutan kullanın tarzı bir video değil. Asla kullanmayın tarzı bir video da değil. Bu kesinlikle hem sizin hem de doktorunuzun verebileceği bir karar. Benim sivilce sıkıntım ergenliğe girdiğim andan itibaren başladı. Sanırım 4 ya da 5. sınıfta ergenliğe girdim. Kaç oluyor yaşım? 11-12. Gerçekten bence ergenliğe girdiğim gün ilk sivilcem çıktı yani o derece. Dolayısıyla da bir 10 sene falan sivilce problemi yaşamış oldum. Şimdi bir fotoğraf gelecek karşınıza. Bunlar benim yaklaşık bu 10 senelik süreçte kullandığım, denediğim, yüzümü deneme tahtasına çevirdiğim kremler. Bir doktora gidiyorum. Bana diyor ki tamam bunu kullan geçer. Geçmiyor tabii ki. Hem düzenli kullanmak gerekiyor sürekli olarak. Yani hiçbir gün bile ara vermeden. Her gece yatmadan ya da her sabah evden çıkmadan gibi. Kremlerin kimi böyle sürdükten sonra böyle buralarda beyaz bir şeyler bırakıyor. Ya da sürüyorsun ama burası böyle sanki soyulan maske yapmışsınız gibi böyle şeffaf kalıyor falan. Kullandığınızda dışarı çıkamayacağınız tarzda kremler. Çok fazla düzenli bir şekilde kullanamıyordum zaten kremleri. Bir tanesi işe yaramıyor, ötekini deniyorum. İşte kükürtlü sabundur, odur budur. Yok bak şu arkadaş şunu kullanıyormuş, bu daha iyi falan gibi. Yani bütün bu kullandığım, denediğim, sivilcem geçsin diye uğraştığım bütün bu ilaçlar cildimi bayağı bir bozdu. Çevrenin tepkisi insanın moralini daha çok bozuyor. En sinir olduğum şeylerden biri. Yani biriyle buluşuyorsun, görüşüyorsun. 2 dakika, maksimum 2 dakika görüyor seni. Dediği şey şu. Senin yüzüne ne olmuş ya? Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Neyse. Falan. Yani ne olmuş yüzüme? Sivilcem var 2 tane. Özür dilerim sivilcem olduğu için. Yani bu tarz şeyler insanın gerçekten moralini bozuyor. İnanın aynaya bakıyoruz zaten. Sivilcemiz var mı yok mu? Farkındayız. Bizim de moralimiz bozuluyor. Bunu niye bize hatırlatıyorsunuz tekrar? Bir başka, gene lisedeydim. Bir beyinsiz bana şöyle bir cümle kurmuştu. Sonra benden daha çok sivilcesi çıktı, o ayrı. Bilmiyorum şu an ne yapıyor. Şuralarımda işte sivilce vardı 2-3 tane. Ya dedi sen yüzünü yıkarken boynunu yıkamıyor musun? Niye sivilcen çıkıyor oranda? Bu tarz saçma sapan muhabbetler. Yani insan içinde insanın özgüvenini kıran, aynaya bakıp ağladığım zamanları biliyorum yani. Aşırı böyle hani kistik sivilcelerim falan yoktu ama ya ben artık böyle bildiğin makyajsız dışarı çıkabilmek istiyordum çünkü yapamıyorum onu. Gerçekten piyasadaki bütün ilaçları kullanmış olabilirim. Hiçbiri işe yaramıyor. En son Roakutan kaldı yani. Artık hani göze almıştım. Roakutan şöyle kullanmaya başladım. Direkt doktora gittim. Ona dediğim gibi işte söyledim her şeyi. İlk olarak işte kilonuza falan bakıyorlar. Kilo boy endeksine göre size bir günlük miligram çıkarıyorlar. Ben 48 ya da 46 kilo gibi bir şeydim. Bana 40 miligramla başlattı. Şöyle kocaman da upuzun bir reçetesi var. Birçok yan etki yazıyor bu reçetede. Galiba hepsinde yaşadım gerçekten. İlk haftadan itibaren yüzümde kızarıklıklar oluşmaya başladı. Şu kusma dönemi diyorlar ya, çok saçma bir laf. Sivilceleri ilk önce bir sürü çıkarıp sonradan götürme olayını yaşamadım. Tam tersi ilk haftadan itibaren sivilcelerim azaldı. çok hoşuma gitmişti bu. Dudaklarım şişmeye başladı, suratım kızardı ve şunu hissettim. Siyah noktalarımın böyle sertleştiğini hissettim. Yani dokunduğumda siyah noktalarımı resmen hissedebiliyorum. Sanki çeksem çıkarsam çıkabilecekmiş gibi. O bir haftanın sonunda banyoda işte böyle elimle falan oynarken baktım siyah noktalarım çıkıyor küt küt. İlk haftadan siyah noktalarımı götürdü bile. Yani o çok hoşuma gitmişti çünkü beklemiyordum öyle bir şeyi. Toplam 6 ay kullandım ve o 6 aylık süreçte de hiç sağ olsun hiç aşırı çıkartmadı sivilcelerimi, yani tek tük çıkarıyordu, bir de kızarıklık oluyordu. İnanılmaz saç dökülmesi yaptı bende. Saç çünkü her yerinizi kurutuyor ilaç ve saçlarımın bu şu anda benim kalan saçlarım. Bunun gerçekten 3 katı saçım vardı. 2 sene önce kullandım dediğim gibi, döküldükten sonra tekrar çıktı yerine. Hani bu biraz gerisi yerine gelmiş kısmı. Sürekli bir kemik ağrısı yaşanıyordu. Benim belim çok ağrıdı. Çok çabuk yoruluyordum. Çünkü
içinizdeki bütün enerjiyi alıp götürüyor. Ve çok çabuk yaralanıyorsunuz. Ve yaralar da kolay kapanmıyor. Ben böyle şöyle dokunsan kızaracak bir insan değilimdir. Hani tenim esmer olduğundan dolayı. Ama yani şöyle minnacık bir tırnak değse böyle burası kıpkızarıyordu. Yara olanlar da varmış beyaz tenliler. Ben herhalde biraz daha hani koyu tenli olduğum için kızarıklık oldu en azından, öyle söyleyeyim. İlaç regl döneminde de bir değişiklik yapıyor. Ya benim hiç düzensiz olduğu olmamıştı bu regl dönemlerimin ama ilacı kullandıktan sonra hem tarihlerim değişti hem işte aralığı bir 3 haftaya düştü, bir buçuk aya çıktı. İlaçtaki bir diğer yan etki herkese şu söylenen intihar meyli, depresyon gibi sıkıntılar. Biraz hassas bir konu ama ya ben kendi adıma zaten hali hazırda intihara meyilliyim falan. Ya hayır, intihara meyilli değilim ama ben çok çabuk böyle morali düşen, hani pesimistliğe daha yakın bir insanım. Benim hafif meyilim vardı zaten bu depresyona girme olaylarına ama o konuda mutlaka ailenizden destek almanız gerekiyor, çevrenizden, arkadaşlarınızdan. Dediğim gibi bunun çevrenize ilacın bu yan etkisini de söylerseniz eğer size daha hassas davranabileceklerdir. Çünkü evet, moral bozuyor yani. Özellikle bir de ilacı içtikten sonra bir sürü sivilceniz çıktıysa moral tabii ki daha da bozulur. Bende tüylenme yapmadı. Ekstra bir tüylenme olmadı. Ama lazere gidiyordum o sırada. Yani ilacı kullanmadan önce lazere başlamıştım. Ara vermek zorunda kaldım. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. İlaç bittikten 3 ay sonra, bakın 3 ay sonra gittim lazere. Bacaklarım böyle yandı bildiğiniz. Pıt 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 her yerde işte lazer izi oldu. Ya 3 ay sonra bile cildiniz hassas kalıyor. Geçti tabii o izler, böyle sinek ısırığı gibi bir şeydi. Tam nasıl açıklayayım bilmiyorum. Önerim şu: eğer lazer yaptıracaksanız, bakın ben 3 ay bekledim ve böyle çok kalın bir cildim var. Hani dayanıklı bir cildim var. Hassas ciltlilere nasıl olur inanın bilmiyorum. Ay kedi geçiyor şu an ya. Ay yerim yerim yerim. Aşkım. Aşkım. Ben şu kediye bir bakıp geliyorum. Allah'ım çok mutluyum. Ot yiyor kedi. Neyse tamam, dikkatimi dağıtmasın. Bakmayacağım. Çok özledim kedimi. Yani lazeri tedavi bittikten 6 ay sonra falan yaptırırsanız sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ben de biraz göz kuruluğu da yaptı. Çünkü dediğim gibi her yeri kurutuyor zaten. Burun içinde küçük küçük kanamalar. Yani böyle hani şarıl şarıl aktığı hiç olmadı ama ek olarak bazı insanlarda kabızlık yapabileceği de yazıyor ama bende öyle bir sıkıntı olmadı. Ama şöyle bir sıkıntı olmuştu. Bir gün tuvaletteyim. Bir baktım, kan gördüm ve dedim ki regl oldum herhalde. Ama hayır. Anüs çatlaması mı ne olmuş ve ödüm patladı. Gerçekten ödüm patladı. İlaçtan olabileceğini düşünmemiştim. İşte Google'dan baktım falan. Kolon kanseri diyor. Dedim yok artık. Yok artık yani. Sonra işte doktora sordum. Yok dedi, hani ilaçtan dolayı oldu. Böyle şeyler de olabilir yani. Sıkıntı yapmayın. Ben dikkat ettim. Çok su içtim. Normalde hiç sevmem su içmeyi. Mecbur içtim. Çünkü yanıyorsunuz zaten içten içe. Enginar yedim. Karaciğere iyi gelsin diye. Enginarı zaten çok severim. Mutlaka enginar yemeniz lazım. Ama havuç gibi, ciğer gibi böyle işte A vitamini verecek şeyleri yememeniz gerekiyor. Çünkü zaten ilaç size full A vitamini pompalıyor. O yüzden A vitamini almamanız lazım. Kolesterole dikkat etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla yağlı şeyler yememeniz gerekiyor. Ne bileyim, patates kızartmasıdır, hamburger, cips gibi şeyler. Bunlardan da uzak durmak gerekiyor. Çünkü ilaç zaten kolesterolünüzü artırıyor. Alkol kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Bir kere falan bira içtim galiba. Bir kere, yani bana bir etkisi, hani kişisel olarak bir etkisi hissetmedim ama büyük ihtimal hemen ardından bir tahlil yapsam bir sıkıntı çıkabilirdi belki. Bilemiyorum. Ağdadan uzak durmanız gerekiyor. Mutlaka. Çünkü cilt çok hassas. Yani şöyle çekip çıkarırsanız cildiniz elinizde kalabilir. Dikkatli olun. Yani jilet, yapacak bir şey yok. Ama zaten kışın yaparsanız eğer bacakları falan almayın yani, salın. Bu cilt kuruluğum, işte burunun içindeki kuruluklar içinde doktor bana Hametan, Fito bir de X-Pigment yazmıştı. Bunları fotoğraflarda görebilirsiniz. Üçünü kullanıyordum genelde. Ama normal cildime işte evden çıkmadan önce de Bepanthen'i sürüyordum nemlendirici olarak. Üstüne de makyaj yapacaksam yapıyordum, çıkıyordum. Dudaklar çok fena. Gerçekten acıyor. Herkesin söylediği gibi. Yani ne kadar su içseniz de böyle dudaklarınızda bir acı hissediyorsunuz. Bilmiyorum, ben de o şekilde olmuştu. Tabii ki de Blistex. Blistex sağ olsun. Bayağı kaç tüp bitirdim bilmiyorum gerçekten. Ben şu kavanozda olanlarından kullanıyordum.
Her ikisini de kullandım. Hani günlük olanını da o Matte Plus olanını da kullandım. Ama ondaki tek sıkıntı da şu, hani parmağınızı içine sokup almanız gerekiyor falan. İşte ne bileyim tırnağın arasına giriyor, bir şey oluyor. Hani hijyenik bir şey olmuyor. O yüzden şu kulak çöpleri var ya, onları alıp öyle dudağıma sürüyordum. Belki hani dışarıda kullanmak için öyle bir şey yapabilirsiniz siz de. Dediğim gibi 2 sene oldu ve bu reg dönemlerim haricinde sivilce çıktığı olmadı. Ben bazen çok fazla abarttığımda şuradan 1-2 tane çıkıyor ama o kadar. Böyle internette falan sürekli böyle bazı mimler var ya, işte sivilcesi olan kızlar fondöten sürünce böyle görünüyor. Ben çok sinirleniyorum bu konuda ama kızmayacağım. Dediğim gibi salın milleti ve sadece kendinizi düşünün. Ben bu ilacı istiyor muyum? Ben bu ilaca gerçekten ihtiyaç duyuyor muyum? İlk önce bir kendiniz düşünüp ondan sonra doktora gidip ilacı rica etmeniz gerekiyor bence. Bir de tabii doktor da söyleyecek gerçekten gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi, ama dediğim gibi ben gerçekten 10 sene uğraşmıştım sivilcelerim geçsin diye. Hani 1 sene falan olsa Roacutan'a başlamazdım. Bu gerçekten hani Roacutan benim son çaremdi. Dolayısıyla gözü kapalı girdim artık. Ondan önce her şeyi denedim. Olmadı. En son Roacutan'a kaldım ve pişman değilim. Gerçekten pişman değilim. Yani iyi ki yapmışım çünkü psikolojimi düzeltti. İhtiyacım olan bir şeydi ve en az hasarla atlatmaya çalıştım. Umarım video yardımcı olmuştur. Eğer kararsız olduğunuz durumlar varsa biraz daha hani böyle artılarını eksilerini tartabileceğiniz bir video yapabilmişimdir. Moralinizi bozmayın. Biliyorum çok basit, böyle bir şey söylemek çok basit geliyor. Moralinizi bozmayın demek, ama çevrenizdeki o sizin moralinizi bozan insanlardan uzak durursanız eğer bu süreci çok güzel atlatabileceğinizi düşünüyorum. Zaten size kendinizi kötü hissettiren insanlarla da görüşmeyin genel. Mutlaka size daha iyi davranacak, daha hassas davranacak insanlar bulabilirsiniz. Not aldım ama belki unuttuğum bir şeyler olmuştur. Ekstra sorularınız varsa yazabilirsiniz alta yorum olarak. Mutlaka cevap yazacağım. Eğer kullanacaksanız iyi şanslar diliyorum. Kullanıyor ve çok zor zamanlardan geçiyorsanız yine iyi şanslar diliyorum. Yazabilirsiniz, mutlaka destek olmaya çalışırım. Çünkü yaşadım, gördüm yani ne kadar büyük sıkıntılar olduğunu farkındayım. Dediğim gibi üzülmeyin. Yani üzülün ama çok az üzülün. Çok böyle sizi etkilemesine izin vermeyin. Biliyorum çok zor bir süreç ama geçiyor. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.